Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerinde gördüğünüz reglen kollu tişörtü nasıl yaptığımı paylaşacağım. Ben bu fikre gerçekten bayılıyordum. Yani böyle kolun yakayla aynı olması, reglen olması gerçekten o kadar hoş geliyordu ki ben de bir denemek istedim. Şimdi böyle her renginden yapasım var gerçekten. Instagram'dan takip edenler hatırlar, belki bir fotoğraf paylaşmıştım tişörtümle. O fotoğrafın altına çok fazla videosu gelsin diye yorum gelince videosunu da paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz hemen nasıl yapıldığına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tişörtümü yapmak için penye kumaş kullanacağım. Ben bir pembe bir de beyaz seçtim. Bunlar ince yazlık penyeler. Kol ve yaka rengini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama beyaz da bence çok güzel görünüyorlar. Sarısı, siyahı, kırmızısı gerçekten çok güzel görünüyor ama bence orta kısmı değiştirmeyin. Orası beyaz kalsın. Öncelikle pembe kumaşımı bir kenara alıyorum ve beyaz kumaşımı keseceğim. Benim kumaşım çok fazla inceydi ve çok fazla iç gösteriyordu. Onun için 2 kat yapmaya karar verdim. Yani normalde tek yöne doğru 4'e katlıyordum ama 2 kat yapacağım için bir de enine doğru 2'ye katladım ve 8 kat kumaş keseceğim. Ama sizin kumaşınızda böyle bir problem yoksa yapmanıza gerek yok. Kalıp olarak bir tişörtümü kullanacağım. Tişörtümü 2'ye katlayıp kumaşımın kat yerine yerleştiriyorum. Daha sonra koltuk altından boyun kısmının yarısına kadar katlıyorum. Çünkü reglen kollu yapacağım ve herkesin elinde reglen kollu bir şey olmayacağını düşünerekten yuvarlak kol bir tişört kullanmaya karar verdim. Tişörtümü bu şekilde katlayarak ona sanki reglen kolmuş gibi davranıyorum. Daha sonra etrafından kesiyorum. Ben biraz daha geniş bir tişört yapmak istediğim için daha geniş kesiyorum. Ama bununla aynı orantıda kolu da genişleteceğim. Yoksa denk gelmeyebilir. Alt kısmı da açıyorum. Orada da kat yeri olduğu için. Daha sonra parçalarımdan bir tanesini kenara alıyorum. Ve elimde kalan parçanın yakasına oyuyorum. Böylece gövde parçalarımızı kesmiş olduk. Şimdi kollara gelelim. Kollar için toz pembe bir penye kumaş kullanacağım. Yine kumaşımı bir kenarından tek yöne doğru 4'e katlıyorum. Ve az önce tişörtümün bu yakasına doğru katladığım kısmı iğneliyorum nereden katladıysam. Daha sonra kolumun kat yerine, kumaşımın kat yerine yerleştiriyorum. Ve aynı şekilde etrafından kesiyorum. Beden parçasına ne kadar pay bıraktıysam kolu da aynı şekilde büyük kesiyorum. İğnelediğim yerlerden tişörtümü içeriye doğru katlıyorum ve kenarlarından kesiyorum. Kol parçalarımı hazırladıktan sonra gövde parçamın üzerine bu çapraz kısımları denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bunları bu şekilde kenarlarından birleştireceğim. Öncelikle ön parçamın üzerine yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Dikerken ben overlock makinesi kullandım.
Ama overlock makineniz yoksa da zikzak dikiş veya esnek dikiş yapabilirsiniz. Çünkü penyelerde düz dikiş patlayabiliyor. Daha sonra arka parçamı da yine aynı şekilde kolların üzerine yerleştiriyorum ve buralardan dikeceğim. Ben sanırım tersinden göstermişim ama tabii ki içeriden dikeceğiz. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi omuzundan tutup katlıyorum. Ve kol altıyla yan kısımları dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Düzüne çeviriyorum ve aslında tişörtümüz bayağı oluşmuş oldu. Şimdi sıra geldi yakayı yapmaya. Öncelikle yakanın çevresini ölçüyorum. Bu çevrenin yaklaşık %70-%80'i kadar bir biye kesmem gerekiyor. Ama bu kumaşınızın esnekliğine göre de değişebilir. Eğer çok az esnek bir kumaşınız varsa %70 çok dar gelebilir ve yakaya geçiremeyebilirsiniz. Penyelerde %80 bence en ideali. Ribana kumaş kullanırsanız da mutlaka %70'ini alın. Peki bu ölçüyü nasıl bulacağım derseniz de basit bir şekilde aldığınız ölçüyü 0.7 ile çarparsanız kesmeniz gereken ölçüyü bulacaksınız. Ayrıca biyeyi kumaşın verevinden yani çaprazından kesmemiz gerekiyor. Bu şekilde kumaşın bir kenarını katlayarak oradaki üçgen kısmı kesebilirsiniz. Parçamı kestikten sonra ikiye katlıyorum ve kenarından dikiyorum. Yani bir simit oluşturacağım aslında. Diktikten sonra biyemi boyuna doğru ikiye katlıyorum. Dikişi içeride kalacak şekilde. Biyemin dikişi arka tarafta kol ve gövdenin birleştiği yere denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve bütün bir yakaya hafif biyeyi çeke çeke dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. En son olarak da kolların uçlarını ve alt kısmı kapatıyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Böylece tişörtüm bitmiş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.